İstanbul ne kadar yukarıdaysa Ankara o kadar derindedir. Devletin kendisi bizzat derindir. Hükümetler yürütmeyi yürütürler ama iktidar bir fiil devletin elindedir. Derin devlet diye bir şey yoktur. Devlet derin olduğu kadar devlettir ve o nispetle güçlüdür. Öncelikle derin devlet kavramını kafamızda netleştirelim. Ben derin devlet dediğimde stratejik planlar ve projeler hazırlayarak Türkiye'nin uzun vadeli çıkarlarını gözeten bir masa etrafında toplanmış bir grup insanı hayal ediyorum. Lakin çoğu insanın zihninde bu kavram, JITEM, kontrgerilla gibi unsurlarla özdeşleşmiş durumda. Oysa bunlar derin devlet olamaz. Çünkü derin devlet sahada değil, masada işler. Bu yapılar belki de derin devletin planladığı bazı operasyonların araçlarıydı, ancak doğrudan derin devletin kendisi değillerdi. Ben derin devlet olarak anlatırken devlet içinde devlet kurmayı amaçlayanları anlatacağım çünkü çoğumuzun kafasında böyle yer edindi. O zaman başlayalım. Osmanlı İmparatorluğundaki devlet içinde devlet anlayışı özellikle merkezi otoritenin zayıfladığı dönemlerde belirginleşmiş, saray bürokrasisinin ve yerel güç odaklarının bağımsız hareket etmeye başladığı bir yönetim dinamiği olarak ortaya çıkmıştır. İmparatorluğun geniş sınırlarında farklı etnik ve dini grupların yönetimi, ayanlar ve derebeyleri gibi unsurlara yetkiler devredilmesini gerektirirken, bu güçler zamanla merkezi idareye karşı özerklik talep eden paralel yapılar haline gelmişti. Bu durum hem devletin iç yapısında bir karmaşa yaratmış hem de Osmanlı'nın merkezileşme çabalarını sekteye uğratmıştı. Saray içinde devleti arkadan yönetmeye çalışanlar arasında Osmanlı döneminde Hürrem Sultan ve Kösem Sultan gibi isimler derin devlet figürleri gibi davranarak dikkat çekmiştir. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi olarak sadece saray içindeki harem ağaları ve vezirler üzerinden değil, aynı zamanda padişahın kararlarını etkileyen stratejik bir akıl merkezi gibi hareket etmiştir. Oğullarının tahta geçmesi için yürüttüğü politik hamleler, devleti yönlendiren perde arkasındaki güçleri hatırlatır. Benzer şekilde Kösem Sultan, hem oğlu 4. Murat hem de torunu 4. Mehmet dönemlerinde valide sultan sıfatıyla Osmanlı yönetiminde arka planda etkin bir şekilde rol almış ve padişahları bir kuklacı misali yönlendirmiştir. Bu isimler saray entrikaları ve güç mücadeleleri aracılığıyla Osmanlı bürokrasisi üzerinde görünmeyen bir devlet etkisi yaratmışlardır. Aslında bakarsak devleti yöneten ama devlet olmayan bu örnekler derin devlet dediğimiz algının da ilk örneklerinden birisi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri derin devlet anlayışı bağlamında değerlendirilebilir. 1908'deki ikinci meşrutiyetin ilanı ve sonrasındaki süreçte cemiyet, devletin politikalarını perde arkasından yönlendiren bir güç merkezi haline geldi. Özellikle Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa gibi liderler Osmanlı'nın son yıllarındaki önemli karar mekanizmalarını etkileyen stratejik figürler olarak öne çıktılar. Cemiyet, siyasi gücü elinde tutmak adına basın ve bürokrasi üzerinde baskı kurmuş, muhalifleri susturarak otoriter bir yapı oluşturmuştur. Bu süreçte devlet içinde paralel bir otorite gibi davranan ittihatçılar, hem Balkan Savaşları hem de Birinci Dünya Savaşı sırasında alınan kritik kararları şekillendirmiştir. Özellikle Teşkilat-ı Mahsusa adlı gizli örgüt, cemiyetin operasyonel kolu olarak çalışmış, propaganda, istihbarat ve askeri eylemler yürütmüştür.
Teşkilat-ı Mahsusa'nın faaliyetleri, Osmanlı'nın son döneminde derin devlet yapılanmasının bir prototipi olarak görülebilir. O dönemde padişaha rağmen bir derin devlet var mı İstanbul'da, Osmanlı'da? Derin devlet dediğin ordunun içi. Ordu yani dinliyorum bakalım sarayı ve damat Ferid'i. Yani bunların bir sürüsü çok aktif davranmadıysa da durum malum, birinci harbin getirdiği bir yenilgi ve ihtiyatlılık. Fevzi Paşa bile geç katıldı biliyorsun. İsmet Paşa da, ama bir sürüsü de zaten katılmaya hazır. Bunlar hepsi asker. Asker. Yani derin devlet değil de nedir ki Kazım Karabekir Paşa ile Ankara'daki kolordu komutanı genç general Ali Fuat Paşa. Yani bunlar işte derin devlet bunlar. Yani kendilerine göre planları, AB planları olan, aralarında yazışma olan kimseler. Hem yazışma var hem sözleşme var. Yani öyle kimse boş oturmuyor. Ve bunlara bağlı bir takım gruplar var. Oluşuyor veya oluşmuş eski grupların bunlara entegre olması söz konusu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı İmparatorluğundan devralınan bürokratik yapıların yeniden inşası süreci başlamıştı. Bu süreç aynı zamanda güvenlik odaklı bir yönetim anlayışını da beraberinde getirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin lider kadrosu genç cumhuriyeti iç ve dış tehditlere karşı korumak amacıyla güçlü bir devlet mekanizması oluşturmayı hedeflemiştir. Bu güvenlik anlayışı zamanla devletin bazı unsurlarında farklı yapılanmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ardından gelen kadrolar, devletin stratejik karar alma süreçlerinde yer alan benzer bir zihniyetle hareket etmiş, siyasi ve bürokratik alanda bir devamlılık sağlamıştır. Bu anlayış, devlet içinde daha sonra derin devlet olarak adlandırılacak yapıların köklerinin Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına kadar uzandığını düşündürmektedir. 1950'lerden itibaren Türkiye'de derin devlet yapılanması, NATO'nun soğuk savaş stratejileri çerçevesinde şekillenmeye başladı. Bu süreçte özellikle ABD'nin desteklediği Gladio benzeri yapılar komünizme karşı mücadele amacıyla organize edildi. Kontrgerilla adı verilen bu yapı, askeri ve sivil unsurları bir araya getirerek komünizm tehdidine karşı bir güvenlik ağı oluşturmayı hedefledi. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri müdahaleleri, Türkiye'nin derin devlet olgusu bağlamında önemli dönüm noktalarıdır. Bu dönemlerde sol ve sağ çatışmaları şiddetle artarken, bu çatışmaların derin devlet unsurları tarafından manipüle edildiğine dair güçlü iddialar ortaya atılmıştır. Özellikle kontrgerilla gibi yapılar, ideolojik kamplaşmaları körükleyerek toplumda kaos ortamı yaratmış ve askeri müdahalelerin zeminini hazırlamıştır. 12 Mart 1971'de gerçekleşen darbe, özellikle sol grupların tasfiye edilmesini hedeflerken, 12 Eylül 1980 darbesi, sağ ve sol çatışmalarının zirve yaptığı bir dönemde meydana gelmiş ve toplumdaki tüm muhalif kesimleri bastırma amacı taşımıştır. Her iki müdahalede de derin devlet unsurlarının etkisi olduğu, bu yapıların toplumsal kaosu artırarak askeri müdahalelere meşruiyet kazandırdığı ileri sürülmektedir. Sol ve sağ çatışmalarının arkasındaki bu manipülatif süreçler, derin devletin stratejik planlarının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Kontrgerilla faaliyetleri, başlangıçta ideolojik bir düşmana karşı savunma temelli bir misyon taşırken, zamanla yeraltı dünyasıyla girilen ilişkiler nedeniyle karanlık bir yola saptı. Özellikle 70'ler ve 80'ler boyunca bu yapı faili meçhul cinayetlerden yasa dışı uyuşturucu ticaretine kadar geniş bir suç yelpazesiyle ilişkilendirilmeye başlandı. Devletin güvenlik politikalarını gölgeleyen bu tür faaliyetler hem halkta güvensizlik yarattı hem de devlet mekanizması içinde bir çözülmeye neden oldu. 90'lı yıllarda ise Türkiye'nin Güneydoğu'daki PKK terör örgütüyle mücadelesi, kontrgerilla yapılarının daha da ön plana çıkmasına yol açtı. Ancak bu dönemde
devlet içindeki bazı grupların kendi çıkarlarını gözeten yasa dışı faaliyetlere yönelmesi, yapının kontrol edilemez bir hal almasına neden oldu. Faili, meçhul cinayetlerin ve organize suçların zirve yaptığı bu yıllarda devletin güvenlik politikaları ciddi şekilde eleştirildi. Genelkurmay Başkanı'ndan, rahmetli Semih Sancar'dan bana bir istek ulaştı. Örtülü ödenekten para isteniyordu. Onun için sorma gereğini duydum. Çünkü büyükçe bir meblağ isteniyordu. Şimdiye kadar parasını nereden sağlıyordu bu örgüt diye sordum. Amerikalılar gizli bir ödenekten veriyorlardı dendi. Peki nerede bu kuruluş, nerede çalışıyor dedim. Amerikan Askeri Yardım Binası'nın bir kanadında çalışıyor dendi. Sayın Evren Genelkurmay Başkanlığı'na atanır atanmaz ona da bu konudaki bütün bilgilerimi aktardım ve mutlaka bu örgütü bir demokratik hukuk devletine yaraşır bir çerçeve içine almak gerektiğini belirttim ve bunu kendisine bir görev olarak verdim. O da bunu yapacağı sözünü bana verdi. Fakat bu öylesine gizli bir örgüt ki gerçekten önlem alındı mı alınmadı mı onu saptamak bile zor. Ben Genelkurmay Başkanı olduktan sonra Ecevit bana geldi başbakan olarak. Bu kontrgerilla değil, bir gizli örgüt olduğunu söyledi. Ben de kendisine dedim ki bu gizli örgüt değil, bu özel harp dairesidir. Bu başında kumandanı vardır. Doğrudan doğruya da Genelkurmay Başkanı'na bağlıdır. İşte bunların terör olaylarında kullanıldığını işittik. Ben görmedim, yani o zamanlar o görevde değildim, ben ordu komutanıydım. Ve kendisine dedim ki hiç merak etmeyin, ben bu teşkilatı kendi asli görevlerine yönlendireceğim ve bu teşkilatı Genelkurmay Harekat Başkanlığı'na bağlayacağım. Susurluk kazası, Türkiye'nin derin devlet gerçeğiyle yüzleşmesinin başlangıcı oldu. 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen kaza, Türkiye'nin karanlık bir gerçeğini gün yüzüne çıkardı. Bir Mercedes'te eski Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ, Milletvekili Sedat Bucak ve uluslararası düzeyde aranan Abdullah Çatlı yan yanaydı. Bu kaza aslında buzdağının sadece görünen kısmıydı. Susurluk kazası, Türkiye'de kontrgerilla olarak bilinen derin devlet yapılarının gerçek doğasını ortaya koyan önemli bir olaydı. Bu kazada bir arabanın içinde birbirleriyle görünürde bağdaşmayan 3 insan bulunuyordu. Bu üçlünün bir arada olması, Türkiye'deki derin devlet yapılanmalarının devlet, siyaset ve yeraltı dünyası arasındaki karmaşık ilişkilerini simgeliyordu. Hüseyin Kocadağ, devletin güvenlik birimleriyle yeraltı dünyası arasındaki bağların bir temsilcisiydi. Abdullah Çatlı, uyuşturucu ticareti ve diğer suç faaliyetleriyle bağlantılı, aynı zamanda milliyetçi yapılarla ilişkili bir figürdü. Sedat Bucak ise bölgesindeki aşiret yapılarının ve onların devlet içindeki rolünün bir parçası olarak öne çıkıyordu. Bu kişiler bir yandan PKK ile mücadelede rol alırken, diğer yandan yasa dışı faaliyetlerde bulunarak devletin kara operasyonlarını yönetmek için kullanılan unsurlar olarak karşımıza çıkıyordu. Türkiye'de 3 tane güç devleti teslim almak için işbirliği halindedir. Siyasi güç, kara para gücü ve silahlı eylem gücü birleşmişlerdir. Bu kirli işleri ortaya çıkarması gereken kişiler, işte görüyorsunuz, 3 günden beri ya susmakta ya da saçmalamaktadırlar. Devlet içindeki pek çok yönetici yeraltı dünyasındaki insanlara yakayı kaptırmış. 2000'li yılların başı kontrgerilla için bir kırılma noktasıydı. Avrupa Birliği uyum süreciyle birlikte klasik yapı gittikçe çözülmeye başladı. Ancak bu çözülme aslında bir dönüşümün başlangıcıydı. Eski tarz, mafyatik yapının yerini daha sofistike ve kurumsal bir örgütlenme almaya başlayacaktı. FETÖ.
FETÖ'nün Türkiye'deki faaliyetleri 70'li yıllarda başlamıştı. İlk olarak dini bir cemaat görünümünde hareket eden yapı, eğitim ve hayır işleri üzerinden toplumda meşruiyet kazanmaya çalıştı. Fethullah Gülen'in vaazları ve organize ettiği dershaneler, özellikle gençlerin ve ailelerin ilgisini çekti. Bu dönemde bazı çevrelerce de hizmet olarak adlandırılan yapı, okullar ve yurtlar açarak geniş bir ağa sahip oldu. 80'li yıllarda Turgut Özal döneminin özgürlükçü politikaları ile birlikte faaliyet alanlarını daha da genişletti. Ancak 90'lı yıllardan itibaren cemaat kimliğinin ötesine geçerek devletin kritik kurumlarında kadrolaşma girişimlerine hız verdi. Özellikle eğitim ve sınav sistemlerini kullanarak yargı, emniyet ve TSK gibi alanlarda sistematik bir şekilde nüfuz etmeye başladı. Bu süreç, klasik derin devletin boşalttığı alanları doldurarak yeni bir yapılanmanın temellerini attı. Yargı, emniyet ve TSK içindeki kadrolaşma, yeni tip bir derin devlet modelinin inşası olarak şekillenmişti. FETÖ, uluslararası ilişkilerini güçlendirmek ve destek bulmak amacıyla birçok istihbarat örgütüyle yakın temas kurdu. Örgütün yurt dışında açtığı okullar ve kültür merkezleri yalnızca eğitim hizmeti sunmakla kalmadı, aynı zamanda çeşitli ülkelerdeki bürokratik ve siyasi çevrelerle bağlarını geliştirmesine olanak sağladı. Özellikle CIA ile yakın ilişki kurdu, FETÖ'nün dış destek ağının en dikkat çekici yönlerinden biri oldu. Bu ilişki ağı, örgütün hem Türkiye içinde hem de uluslararası arenada daha geniş bir hareket alanı bulmasını sağladı. Türkiye'yi zayıflatmak isteyen bazı dış güçler, FETÖ'yü bir araç olarak kullanarak stratejik hedeflerine ulaşmaya çalıştı. Örgüt, yurt dışında kazandığı bu destekle Türkiye'deki kadrolaşma faaliyetlerini ve operasyonlarını daha da profesyonel bir şekilde sürdürdü. İlginç olan, FETÖ'nün kullandığı yöntemlerin klasik derin devlet taktiklerinden çok farklı olmasıydı. Örgüt modern teknolojileri ve psikolojik harp tekniklerini ustaca kullanıyordu. Şantaj, manipülasyon ve dezenformasyon ana silahları haline gelmişti. İftiralarla itibar suikastından tutun da insanların dinini suistimal ederek sapkın fikirlerini profesyonelce yayacak kadar güçlenmişlerdi. Siyasiler, bürokratlar, çeşitli sanatçılar bile FETÖ'nün organizasyonlarında boy gösteriyordu. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği, FETÖ'nün yargı üzerindeki kontrolünü pekiştirdi. Örgüt, sistematik bir kadrolaşma yürüttü. HSYK'nın yapısının değiştirilmesi bu sürecin dönüm noktasıydı. 2007-2012 arası dönem, derin devlet yapılanmasının hem dönüşüm hem de tasfiye süreçlerinin en yoğun şekilde yaşandığı bir zaman dilimiydi. Ergenekon ve Balyoz davaları, derin devletin tasfiyesi için bir araç olarak kullanıldı. Bu davalar, hukuki zeminden uzak bir yıldırma projesiydi. 17-25 Aralık operasyonları, FETÖ'nün devlet içindeki gerçek yüzünü ortaya koyduğu kritik bir dönüm noktasıydı. Bu süreçte örgüt, yargı ve emniyet içinde oluşturduğu ağı kullanarak hükümeti hedef alan yolsuzluk ve rüşvet operasyonları düzenledi. Operasyonlar, teknik takip ve dinleme gibi yöntemlerle desteklenmiş, uluslararası medya ve diplomatik çevrelerde geniş yankı uyandırmıştır. Ancak bu operasyonlar birçok kesim tarafından bir yolsuzluk soruşturmasından ziyade siyasi bir darbe girişimi olarak yorumlandı. FETÖ, bu hamlelerle devlet içindeki gücünü pekiştirmeyi ve siyasi dengeleri kendi lehine çevirmeyi amaçlamıştı. Fakat bu süreç, örgüt için sonun başlangıcıydı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi için hazırlıkları aslında 17-25 Aralık sürecinin hemen ardından başlamıştı. 2015 ve 2016 yıllarında örgüt, askeri yapısı içindeki unsurlarını darbeye zemin hazırlamak için kullandı. TSK içindeki FETÖ mensupları, toplantılar, gizli yazışmalar ve eğitimlerle darbeyi planladı. Darbe girişimi sadece Türkiye'deki siyasi otoriteyi değil, aynı zamanda toplumun demokratik iradesini de hedef alıyordu. Bu süreçte örgütün dış bağlantıları da dikkat çekici bir şekilde ön plana çıktı.
CIA ve diğer uluslararası istihbarat kuruluşları ile olan ilişkileri, örgütün hazırlıklarını uluslararası boyuta taşımasına olanak sağladı. FETÖ, yurt dışından aldığı destekle darbe planlarını hızlandırırken, Türkiye'nin uluslararası itibarı üzerinde baskı oluşturmayı amaçladı. 15 Temmuz gecesi yaşananlar, örgütün devleti ele geçirme planlarının nedenli ileri bir aşamaya ulaştığını gösterdi. Ancak Türk milletinin kararlı direnişi, FETÖ'nün bu planlarını boşa çıkardı. 15 Temmuz darbe girişimi, bu dönüşüm sürecinin dramatik zirvesiydi. Sırada ne var diye sormayı kimse istemez. Ama gerçekten sırada ne var? Türk devletinin kurumlarını ele geçirmeye çalışmak, demokrasiyi yok saymak, hukuktan, meşruiyetten uzaklaşmak, devlet içinde devlet kurmaya çalışmak. Bunlar geçmişten bugüne karşımıza çıkan en büyük sınavlardı. Peki, tüm bu yaşananlardan sonra Türkiye gereken dersi aldı mı? Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.